Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam. Arkadaşlar bugün Semih'in önünde şu an ekranda görmüş olduğunuz, başka nerede göreceğiniz zaten. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Telefon çok değişik bir tamir olmamış. Arıza olmuş. Ekranı kırılmış. Arkadaşlar sporcu bir kardeşimiz bunu spor Nereden biliyorsun yaparken sporcu kardeşin olduğu? Belki abla. konuştuk, bizden küçük olduğu için. Ne fark eder, abla da olsa kardeşimiz yani. Doğru. İşte sporcu bir kız kardeşimiz spor yaparken eşofmanın cebinden fırlıyor. Nasıl oluyorsa koşu bandının silindirinin arasına kaçıyor. Ah anasını arkadaş. Arızaya bak. İşte Yani neyse, bu sonuç telefonun itibariyle başına gelmiş olay çiftlik balığının mıydı? pişmiş tavuğun başına Pişmiş balığın mıydı? Neyse. Bir tanesinin başına gelmemiş. Şimdi işte. görüyorsunuz ama hala ışık var cihazda. Are you listening? Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ben aslında bu videodan önce bir cihazı söktüm. Hani sağına soluna bakayım. Ben daha doğrusu umutlu değildim. Çünkü anakart olduğu yerden darbe almış bu cihaz. Ben çalışmaz umuduyla Bir bakmıştım. de neticede bir makinenin altına girmiş. Evet ama çalıştı. Yere direkt düşse bu kadar problem olmaz ya da Semih bu kadar dikkat etmezdi, fakat makinenin arasına kalmış. Aynı zamanda yani kasa çok fena yamulmuş. Ve bak şöyleydi. Ben umutsuz olduğum için videoya başlatmamıştım. Öylesine çekmiştim işin gerçeği. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Bu cihazı ben test ettim. Her şey aktif olarak çalışıyor. Hemen ben bu cihazı, anakartı sağlam bir orta çıtaya aktaracağım. Burada şimdi şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Önemli olan, hemen şöyle göstereceğim, bir dakika. Tüm malzemeleri orta çıtaya aktaracağız. Bu orta çıta. Burada gördüğünüz aktarmamız gereken, yani şu kasanın üstünde olan her şeyi buraya aktaracağız. İşlem o kadar zaten. Daha önceden bu cihaz bir tamir görmüş. Evet. Çok güzel yapıştırmışlar. Görüyor musun? Sanki Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar. Yani her yere sürmüş. Ve hala bir yapışkan hissiyat mı? Ne deniyor ona? O var yani. Var, evet. Normalde E8000 B7000'lerde o hissiyat kalmaz günler geçtikten sonra. Belki yeni yapıştırmışlardır. İşte bak, buralar sıkıntılı oluyor. Bak, buraya da kaçırmışlar. Bunu çektiğin anda bu flex yırtılıyor. Bak, görüyor musun yapışkanı? Bir de Samsung'da orta çıtayı değiştiriyoruz biz şu an. Bunlar dolu kasa ya da boş kasa olarak yok iPhone gibi. Direkt boş yani. Değil mi Semih? Aynen öyle. Yani Yani dolusu yok. nadir modellerde oluyor. Bir de yani ekran nispeten kolay olsa da bir separatörle sökebiliyorsunuz Samsung'larda. Ama bazı modellerde orta çıtalı bu şekilde işte titreşimi, şebeke grubu, Wi-Fi'si aktarmanız gereken modellerde ve bu telefonda bir batarya söz konusu. Bataryayı da değiştireceğiz. Yamuk. Batarya da yamuk. Bunlarda biraz zaman harcayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle hemen pratik olarak bunu buraya alacağım. İç kulaklığı yerine takalım. Pardon, ters taktım. Bunda bir şeyim kalmadı. Bakıyorum, her şeyi aldım. Burada şöyle B7000'liğe sürüyorum. Oralara çift taraflı bant yapmak çok zor. Az bir şey B7000 sürmenin bir zararı yok. Flex'lere sürmüyorum. Bunu zaten sökerken başkası da altından kaldıracak. Yani şimdi diyecekler B7000 dedin, kendini de sürdün. Açıklayayım istedim. Buraya herhangi bir şey sürmeme gerek yok. Kendi yapışkanı var. Bu da tamam. Bu flexlerin kendi yapışkanları var dedim. Şuraya az bir şey süreceğim. Yakınlık sensörünü takalım yerine. Şimdi anakartımızı monte edelim.
saniye ya, ne yapıyorsun? Böyle değil. Fuji Power bataryaları. Bataryada doğru tercih. Jileti bir şey vardı ya. Bir şey jiletlere. Gibi cis marka. Bilen bilir de. Evet. Bataryamız Fuji Power 3300 mAh. Samsung grubunda Fuji Power'lar birebir aynı oluyor amperi. iPhone grubundaki gibi değil. Biz arkadaşlar bataryada Fuji Power'ı tercih ediyoruz. Bunun birçok sebebi var. Geçmiş videolarımızda oldukça fazla bunu anlattık. Merak eden arkadaşlarımız varsa, kendi telefonun bataryasını değiştirmek isteyenler, aşağıda bunun açıklama linkinde indirimli neyini bulabilirler? İndirimli linkini bulurlar. Aşağıdaki indirim linkinde indirimli linkini bulurlar. Devrik bir cümle oluyor. Aşağıdaki açıklamada indirimli linkini bulabilirler. Böyle daha iyi oldu. Ben yine de bir bataryaya bant yaptım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada şu şeyi de unutmayalım. Bir seçenek tuşunu da takalım. Kasamız bu. Kasada yarı dolu deniyor bunlara. Kasa orta çıtadan bağımsız, aslında ayrı ayrı da satılabiliyor. Zaten ayrı ayrı satılıyor aslında. Birleşik olarak satılanlara pek aldanmayın derim diyecektim. Çünkü yarı dolu olarak çıkmayabilir. Bu şebeke grubunu, şu ufak tefek şeyleri, şebeke grubu denmesi aslında biraz tuhaf olabilir, bunlara değiller. Ne bunlar Semih? On-off hikayeleri. Flex falan var burada. Şebeke grubu şu üst, bak sökeceğim şimdi. Ya bu olmasa da telefonumuz... Çıkmayabiliyor şunlar bazılarında değil mi? Çıkmayabiliyor, evet bak. Bu şu siyahlar olmasa da telefonunuz çeker ama az çeker. Peki bizde bunun stokta var mı? Tamirnet.net ekleyebilir miyiz? Ekleriz. Tamam, o zaman bu videoda kullandığımız tüm ekipmanları, ekran, kasa, ara çıta, tornavida, batarya dahil olmak üzere hepsini aşağı linkini bırakıyoruz. Biz biliyorsunuz her şeyin linkini bırakmıyoruz. Güvendiğimiz markalar olursa sadece koyuyoruz. Mesela daha önceden bana bir tamir geldi. JD Prime bazı yerlerde çekmiyor dendi. Kasası değişmiş. Bu şekilde çıktı. Bu grupları değiştirirken aktarmamışlar. O yüzden bazı yerlerde az çekim sağlıyormuş. Bir de şu çok soruluyor. Yani tekrar DM'den yazıyorsunuz çok fazla. Yorumlarda da görüyorum. Arkadaşlar hani bize tamir göndermek isterseniz abonelerimizin tamirlerini yapıyoruz elbette. Bunun için bir iletişim formu var. Hani fiyat alabilmeniz için ya da bize tamir anlatabilmeniz için. İletişim formunu da açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İşte bize tamir ettirmek isterseniz tıklayın gibisinden bir şey yazar orada. Gayet başarılı oldu. Biz bunu ekran değiştirdik mi Semih? Ben onlarda koptum videoda. Ekran burada. Kırık oldu. Bu Ekranı ekran üstü jelatinle kanmayın. Niye? Ben dün yanlışlıkla test ederken jelatinini çıkardım. Yalnız kasa değişince telefon başka oluyor ya. Sıfır gibi oluyor. Şimdi evet. Tabii her kasa değişince olmuyor ama. Bazı kasalar o kadar kötü duruyor ki. İşte markasına göre değişiyor abi ya. Çok denk geldi. Hani özellikle bazen alıyoruz da ikinci el telefonlar. Yani şu haldeydi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bizim sanal bit pazarı denen uygulamadan alışverişlerimiz oluyor. Zaman zaman bununla ilgili videolar çekiyoruz. Bu sanal bit pazarı linkini de aşağıya bırakırım arkadaşlar. Yine her ay orada çeşitli indirimler oluyor. Bu ay muhtemelen elektronik ve cep telefonuna %20 indirim ya da %40 arası bir şey var. Linkten gidip bir bakarsınız. İkinci el cep telefonu arıyorsanız ya da çeşitli aksesuarlar falan ne varsa her şey var o bit pazarı gibi düşünün işte. Aşağıda onların linkini bulursunuz, dolap uygulamasını. Bunları da yeniliyorum. Çünkü neden? Onlar da ayrı satılıyor yine. Ayrı. Yamulmuşlar. Girmiyorlar yerine. Arkadaşlar JD Prime'ın kasasının tüm ekipmanları ayrı ayrı satılıyor. Şimdi şöyle yapalım hatta. Mesela bunları takmadan bir cihazı hemen kabataslak deneyelim. Bir arayüzü de bir garip. Beni çekiyor. JD Prime için gayet normal. Ekran parlaklığı oldukça güzel. Tema biraz koyu kalmış. Ellemeyelim ayarlarını. Şöyle yapalım. Hemen. Hanım ablamız telefonla bir daha spor salonuna biraz dikkat eder. Ne deneyecektik? Şu tuşları deneyecektim. Evet, çalışıyor. Tamam. Gayet iyi. Şimdi yapmamız gereken şu. Çıkardım. Hemen B7'imizi sürelim. Vidaları takmadım biliyorum. Şimdi herkes vidaları takmadın diyecek. Neden bu hareketi yaptığımı açıklayacağım. Biraz beklerseniz. Sizi bekletmek istemediğim için yapmadım. Bu E8000 yeni bu arada arkadaşlar. Diğerlerini gösterir misin Semih? Hani hep aynı E8000'i kullandığımızı düşünmeyin. Süresi doldum, ben çöpe atarım. Bunların bir süresi var. Bunların içleri dolu. Bunlar da muhtemelen bu ay ve geçen ay açtıklarımız. İşte belli bir açıyorum diyelim. Bak bunda hala var. Zamanı dolduysa bir daha kullanmıyorum. Özelliğini yitiriyor. Yani alıp aylarca kullanmayın. O yüzden küçük boy alın. Bizim gibi büyük boy almayın. Çok fazla tamirle uğraşmıyorsanız. Yine E8000'i de aşağı küçük olanın linkini koyacağım. Oğlum amma çok link koyuyorsun lan, yeter diyecekler. Arkadaşlar bunların hepsi lazım. Bu videoları siz niçin izliyorsunuz? Telefon tamir etmek için ya da öğrenmek için.
O yüzden onları bir yerden satın almanız gerekiyor. Semih'in kullandığı bu bir elektrikli tornavida. Şarjlı. Ama bu üst seviye, üst segment. Bunun daha makul fiyatlıları da var. O yüzden Semih'in kullandığı bu elektrik tornavidanın linkini muhtemelen koymam. Çünkü $100 değil mi? $100'dan da fazla hatta. O civarlarda. Kargosu, cartı, curtu bir $130 gelir size. Gerek yok. Onun yerine Xiaomi falan, Mija öyle bir şey öneririz. Ya çok profesyonel yapıyorsanız olabilir belki. Yani. Şimdi geçen bir tane tamir geldi bu arada, hemen onu söyleyeyim. Abi hep görüyorum videolarında yapıyorsun ama benim cihazım niye yapamadın diyor. Arkadaşlar direkt bana gelmedi ki cihaz. Bu telefon bana geldiğinde sim kartı dahi içindeydi. Hani 5-10 yere gösteriyorsunuz, sonra bana yolluyorsunuz, olmuyor yani. Ya bazı cihazlar çok fazla gezdiği zaman olacak durumu da kalmayabiliyor. Çünkü her tamir etmeye çalışan cihazın içini söküyor. Ömründen aslında ömür alıyor. Yani. Bu cihazların her sökülüşünde hayatından bir şeyler çalıyorsunuz. Herkes için geçerli bu. Kimi çok dikkat ederek söküyor, kimi dikkat etmiyor. Kimi bir şanssızlık yaşıyor sökerken. Başına neler geldiği belli olmuyor. O yüzden en güzeli yapmanız gereken şu: kendiniz tamir edemiyorsanız en güvendiğiniz tamirciye gönderip nokta atış yaparak bir seferde tamir ettirmeniz. Telefoncu ya da teknik servis gezdiği sürece daha çok telefonda problemler oluşacaktır. Bugün bir tane P20 Lite söktüm. Ben de bilemedim benden önce öyle olduğunu. Ne yazık ki parmak izi okuyucusunu kopardım. E8000 yapıştırmışlar Evet, çünkü parmak arka izi kapağı. aynen öyle. Arka kapağı bu yüzden E8000 önermiyoruz. Çünkü belli belirsiz yerlere sıkılabiliyor. Siz dikkat edebilirsiniz ama X kişi dikkat etmeyebilir. Bu da bir sonraki tamirinde çeşitli flexlerin kopmasına sebebiyet verir. O yüzden riski en aza indirmek için fabrikanın da kullandığı gibi çift taraflı bant kullanmanızı öneriyoruz. Fabrika ne yaptıysa bir telefonda izleyin, adım adım sökerken, toplarken siz de aynısını uygulamaya çalışın. Vidayı takalım diye uğraşıp duruyoruz ya. Bunları da unutmadan takalım yani. A few moments later. Burada yapmamız gereken basit arkadaşlar. Soketi yerine takıyorum. Ne yazık ki bu soketin üst koruyucusu yok. O daha önceden herhalde tamir sırasında. Bu arada Semih E8000'i sürdükten sonra bir 10 dakika bekledi. Bunun sebebini birçok videomuzda anlatıyoruz. Sakız Şu an kıvamında olacak. Sim kartını da takmıştım da pin kodu istiyor, onu bilmiyoruz. Bir de tamiri arkadaşlar bize cihaz gönderirken lütfen pin kodu önemli değil. Biz sim kart ekranını atlarız da desen kilidi ve güvenlik şifrelerini göndermeyi unutmayın. Bu arkadaşımızın yapmış olduğu Evet, gibi. bu Ki şekilde. ekranı her tarafını test edilebilelim. Çünkü ekranlar jelatinine söküldükten sonra arızalı çıkma durumunda iade edilemiyorlar. Gayet iyi. Şöyle abi göstereyim. Evet, 10 numara 5 yıldız oldu. Aslında beklediğimiz için yapıştırıcı dondu ama yine de ben şöyle biraz daha kuvvetli tutsun diye lastik en iyisi her zaman. Basit yöntem. Bu şekilde. Durumu böyle, bakalım. Gayet de başarılı. Şu haldeydi. Bu şekilde. Bu tamirde böyle bir şeydi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Söyle. Sen söyle. Bir son ben görüşmek üzere diyecektim. Kanala falan abone olsunlar mı? Tabii beğendiyseniz lütfen beğenin. Beğenmediyseler O zaman beğenmesinler. Red yani. Beğenmemezlik dislike yapmayın. Beğenmediyseniz önemli değil. Beğendiyseniz beğenin. beğendiklerini beğensinler. Yani Görüşürüz. hoşça kalın.